Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sacın üzerinde yapmış olduğum Çorum usulü çok lezzetli, kapış kapış giden yanıç, diğer adıyla D börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz, yöresel olan yanıç tarifime geçiyorum. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Tarifimde 15 su bardağı un kullandım. Unun içerisine 2 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mayayı ekliyorum. Bütün malzemeleri biraz karıştırıyorum. Tarifimde 8 su bardağı ılık su kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Suyumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yumuşak fakat ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu aşamada hamurumuzu 4-5 dakika boyunca güzelce yoğuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da oldukça güzel oldu. Şöyle bir toparladıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Üzerini kapatmış olduğumuz hamuru 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Biz de bu arada iç harcını hazırlıyoruz. 2 tane iç harcı hazırlayacağız. 1 tane iç harcımız soğanlı olacak. 4 adet kuru soğanın kabuklarını soydum, 2'ye böldükten sonra tekrar 2'ye bölüyorum, küçük küçük halkalar halinde doğruyorum. Bu iç harcını hazırlarken soğanlarımızda herhangi bir pişirme işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. 4 adet soğanımızı güzelce doğradık. İçerisine 2 yemek kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Daha sonra soğanların diriliği geçinceye kadar ovalıyorum. Böylelikle soğanlarımızı öldürmüş olacağız. İlk iç harcımızı hazırladık ve kenara koyuyoruz. İkinci iç harcımızda 1 kilo çökelek kullandım. Buranın çökeleği gerçekten çok güzel. İçerisinde peynir parçacıkları olan çökeleğin üzerine bir bağ ince ince doğramış olduğumuz maydanozu ekliyoruz. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. İkinci iç harcımız da hazır, onu da kenara koyuyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuzun üzerini açıyoruz. Oldukça güzel bir şekilde dinlendi. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurumuzu toparlıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tahtanın üzerine biraz un serpiştirdim. Hamurun hepsini tahtanın üzerine alıyorum. Daha sonra hamuru elimle toparlıyorum. Bu hamurdan toplamda 18 adet beze elde ettik. Hamurumuzdan kesme tartıyla 18 parça kesiyoruz.
Daha sonra kesmiş olduğumuz parçaları beze haline getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 18 adet yanıç elde edeceğiz. Hamurların hepsini beze haline getirerek temiz bir bezin üzerine koydum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bezelerin üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca da bu şekilde dinlendireceğiz. 10 dakikanın sonunda ilk yapmış olduğum bezeyi tahtanın üzerine alıyorum. Diğerlerinin üzerini kurumaması için kapatıyorum. Tahtanın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bezeyi parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Diğer taraftan da yanıçlarımızı pişireceğimiz sacın altını ateşledik, iyice kızmasını sağlıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ben bu yanıcı çökelikli ve soğanlı yaptım. Sizler isterseniz patatesli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez, hepsi de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yeteri kadar büyüklükte açmış olduğumuz yufkamızın un fazlalıklarını silkeliyoruz. Daha sonra tekrar tahtanın üzerine koyuyoruz. Ortasından başlayarak yarı kısmına çökelikli iç harcımızdan koyuyoruz. Daha sonra fazla uç kısımlarına gelmeyecek şekilde çökelikli iç harcını yayıyoruz. İç harcı koymadığımız bölümü diğerinin üzerine doğru kapatıyoruz. Uç kısımlarını üst üste getirdikten sonra parmaklarımla sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. İlk hazırlamış olduğumuz yanıcımız hazır. İkinci iç harcını da yufkayı açtıktan sonra yarıya kadar koyuyoruz. Daha sonra elimle güzelce yayıyorum. İç harcını koymadığım bölümü diğerinin üzerine doğru kapatıyorum. Elimle bastırarak uç kısımlarına yapıştırıyorum. İyice kızdırmış olduğumuz sacın üzerine koyuyoruz. Diğer hazırlamış olduğumuz yanıcı da onun yanına koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz yanıcı sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Hamur işlerinizi sık sık çevirerek pişirdiğiniz zaman daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum.
Sık sık çevirerek pişirdiğimiz yanıçlarımızı sacın üzerinden alıyoruz. Daha sonra yanıçların üzerine bol tereyağıyla yağlıyoruz. Tereyağı yanıçlarımıza gerçekten çok güzel lezzet katıyor. ...18 adet yanıcı güzel bir şekilde pişirdik ve tereyağıyla yağladık. Ben bu tarifi yaparken saç kullandım. Sizler isterseniz yanmaz tavada da yapabilirsiniz. Tabii ki bu aşamada daha küçük bezeler tutmanız gerekiyor. Sizlere bir de bu yanıçın iç dokusunu göstermek istiyorum. İncecik hamuruyla çok lezzetli iç harcıyla gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Üstelik hiç kalmadan kapış kapış bitti. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.